Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün rutinimizin dışına çıkıp farklı bir çalışma yapmaya karar verdim. Bilimsel ve felsefi değeri bana göre yüksek olan ve sizin de kitaplarınızda bulunmasını tavsiye ettiğim eserleri inceleyeceğim. Bu çalışmayı yapmak istememdeki amaç tartışma ortamımızı geliştirmek ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak. Bu çalışmanın faydalı olacağını ümit ediyorum. Sizler de zaten destek veya eleştirilerinizi yorumlarınızı da belirtirsiniz ve konu hakkında fikirlerinizi paylaşırsınız. İlk kitabımız, incelemeye karar verdiğim ilk kitap, İtsak Bentov'un Çılgın Sarkaç kitabı. Belki daha önce okuyanınız olmuştur aranızda. Öncelikle İtsak Bentov'u tanıtmak gerekirse, İtsak Bentov bir bilim insanı, mucit ve kuantum bilimi üzerine düşünceleri tanınan bir figürdür. Bentov fizik ve bilincin doğası üzerine kapsamlı çalışmalar yapmış. Bu konulara farklı perspektiften yaklaşarak bilimi ve mistisizmi bir araya getirmeye çalışmıştır. Özellikle bu nokta önemli. Hem felsefi hem metafizik bir tarafı var ve mistisizmle de haşır neşir olmuş. Özellikle bizim de inceleyeceğimiz eser olan İngilizcesi Stalking the Wild Pendulum on the Mechanics of Consciousness adlı eseri bilincin mekaniklerine ve evrenin yapısına dair özgün görüşleriyle dikkat çekmektedir. Bentov'un çalışmaları kuantum fiziği, metafizik ve bilincin daha derin anlaşılmasına yönelik köprüler kurmuştur. Çalışmaları sayesinde bilim insanları ve mühendisler tarafından değil, aynı zamanda spiritüel arayış içinde olanlar tarafından da ilgiyle takip edilmiştir. Bentov'un evrenin holografik bir modelini önerdiği ve bu modelin bilincin evrenle nasıl etkileşime girdiğine dair yeni yollar sunduğu söylenebilir. İlginç yaşamı ve ölümü de onu daha da gizemli bir figür haline getirmiştir. Bentov'un düşünceleri bugün bile pek çok kişiye ilham vermeye devam etmektedir. Bilim ve spiritüellik arasında köprüler kurma arzusunu yansıtmakla birlikte. Yani bizim açımızdan da bu oldukça önemli. Çünkü tek başına bilimsel araştırmalardan ziyade daha çok işin felsefi ve metafizik boyutlarıyla da ilgilenmek istiyoruz. O yüzden kıymetli ve değerli bir kitap olduğuna inanıyorum. Evet, şimdi vakit kaybetmeden geçelim kitabı incelemeye. Burada öncelikle giriş kısmından başlayacağız. Yöntem olarak da burada bir beyaz tahta üzerinde ben çala kalem tartışarak ilerleyeceğim. Yani hem kitabı direkt okumayacağım tabii ki de. Yani burada yorumlayarak gideceğiz. Yani kitap üzerinden fikir değerlendirmeleri yapacağız. Beyin fırtınası şeklinde ve tahta üzerinde karalamalar yapacağız. Umarım bu tarzı beğenirsiniz. Faydalı olacağını ümit ediyorum. Şimdi başlayacak olursak kitabı incelemeye. İshak Bentov arkadaşlarıyla ev sohbetleri arkadaş ortamında tartışıyorlarmış bu konuları. Bu konular dediğimiz yani bilimsel ve felsefi konuları. Bu temel tartışmaları ele aldıkça, yeni konularda eklendikçe sohbet giderek ayrıntılı hale gelmeye başlamış. Ve sonunda da arkadaşlarıyla bu fikirlerini daha geniş kitleye sunmanın doğru olacağını düşünmüşler. Nihayet arkadaşları onu ikna etmiş ve fikirlerinin bazılarını kağıda dökmeye karar vermiş. Yazmak için masa başına geçtiğinde de zamanı üzerine düşünmüş. Yani ben bu yazma işlemine başlayacağım. Fakat burada bir bilgi birikimimi bir süreç içerisinde arttırıp mı yazayım demiş. Hangi noktada yazmaya başlayayım veya karar vereyim. Önce bilgi birikimimi arttırayım, konuları belirleyeyim vesaire. Fakat sonradan düşünmüş ki cehalet düzeyinde başlamaya karar vermenin tek nedeni, yani doğrudan başlamasının tek nedeni diyor.
Bilgi paradoksu. Şimdi bu bilgi paradoksunu değineceğiz. Her defasında şöyle düşünelim. Şimdi başlangıçtaki bir bilgi seviyemiz var. Bu bilgi giderek arttıkça yeni sorular ortaya çıkıyor. Öncelikle mesela bilgi seviyen buysa sen bilgini genişlettikçe bu sefer sorular da genişliyor. Yani şuradaki sınırın yüzey alanı gibi düşünürsek bunu, bu alan bilgin arttıkça genişliyor ve daha fazla soru sormaya başlıyorsun. Daha çok soru sormaya başlıyorsun. Sürekli üzerine yeni fikirler eklendikçe, örneğin bir parçacık yeni bir bilgi edinsen, yani şu sınırın arttığını düşünelim. İlk mevcut halinden birazcık daha arttığını düşünelim. Bu sefer yeni sorular da ortaya çıkacak ve cehalet de buna orantılı olarak artacak. Bunun üzerine konuşuyor. Kümülatif olarak bilgiden daha çok büyük bir hızla biriktiğini söylüyor soruların. Yani burada da mesela şöyle diyebiliriz. Bilgi paradoksu. Bilgi seviyesi arttıkça bundan daha fazla bir hızla sorular da artacak. Değil mi? Peki kitabı yayınlamasının sebebi de bu diyor. Yani bir an önce yayınlamasının sebebi. Bu nedenle bu kitaptaki bilgilerin nihai hakikat olduğunu iddia etmiyorum diyor. Ve bilgilerin gelecekteki bilim adamları ve konuyla ilgilenen akademisyen olmayan kişileri de daha fazla düşünmeye ve kuramlar yürütmeye teşvik etmesini umuyor. Şimdi bu bilgilerin çoğu sezgisel içgörü ile geldiğini söylüyor ve mantığın desteğini de görmezden gelemeyiz diyor. Yani sezgiyle içgörü ve mantık birlikte yürüyor. Sezgi, içgörü, mantık. Evet, sonra devam edelim. Ancak evrenin şeklini ve yaratılış sürecini açıklamaya girdiğimizde mantığın desteği hafif kalır. Çünkü uğraştığımız malzeme henüz bilimsel gerçeklerle tam olarak desteklenmiyor diyor. Evet, bu bilinmeyenleri, yani evrenin temel kökenine ilişkin soruları, felsefi soruları, yaratılış süreci veya işte ona ne derseniz artık bilgimiz dahilinde olmayan ve sorduğumuz temel felsefi sorular üzerinde uğraştıkça ve açıklamaya giriştikçe mantık etkisini kaybediyor diyor. Yani buna sezgi, mesela içgörü de diyebiliriz. Kuantum fiziğinde nasıldır? Sezgilerimize, gündelik hayattaki sezgilerimize zıt yönde gerçekleşen olaylar vardır. Biz bunları gündelik deneyimlerimizle örtüştüremeyiz, bağdaştıramayız ve mantığımızın dışında olur. Fakat bilimsel olarak gerçektir. Yani böyle bir paradoks var. Demek ki hakikatleri, yani daha çok gerçeğe yaklaştıkça işin mantık boyutu birazcık daha muğlaklaşıyor. Böyle bir çıkarımda bulunabiliriz yani. Daha sonra şöyle devam edelim. Bilimsel gerçeklerle desteklenemez diyor
tabii temel sorularımız, yani temel felsefi sorularımız. Örneğin varlığın kaynağı nedir? Varlık nedir? Ölçmeden, çünkü pozitif bilim ölçüme dayalı. Yani illa hakikatte gerçeği arayacaksak ölçemediğimiz durumlar olacak. Bu işin mühendislik sınırları olacak. Teori anlamında da doğru teoriyi bilme, yani sürekli bir yakınsama durumu söz konusu. Hiçbir zaman o gerçekliğin gerçekten elde ettiğimiz modelle, bilimsel modelle hakikatin örtüşüp örtüşmediğini bilemeyeceğiz. Evet, şimdi devam ediyor sonra. Diyor ki geçici belirsizliği kaldırabilenler, değişimleri kolaylıkla kabul edenler ve çılgın fikirleri ele almaktan korkmayanlara yazıyorum. Değişimleri kaldıramayanlar bu kitabı hızla elinden bırakacaktır. Yani siz provokatif veya fikirlere, yeni fikirlere, yenilikçi fikirlere veya radikal fikirlere açık değilseniz, geleneksel görüşü, materyalist demeyelim de dogmatik veya geleneksel görüşü de üzerinde stabil kaldıysanız o zaman bu size göre değil diyor bu kitap. Peki sonrasında devam ediyor. Varlığımızın nedeni ne dair kapsamlı bir resme duyulan ihtiyacı yanıt verecektir diyor kitabımız. Yani bir evren modeli inşa etmeye çalışıyorum diyor. Varlığımızın kökeni. Diğer bir deyişle yalnızca yakın çevremdeki fiziksel gözlemlediğim evren, çevremizdeki fiziksel gözlemlediğim evren, astronomlarımızın gözlemlediği uzak evren değil, diğer gerçeklikleri de kucaklayan bütüncül, holistik bir model diyor. Yani burada şöyle devam edelim. Bütüncül bir yaklaşım var. Kitabın ana ekseninde, ana mantığında. Holistik. Burada varlığın kökenine dair tabii ki de ister istemez metafiziğe giriyoruz bu noktada. Peki, şimdi diyor ki burada psikokinezi, zihin gücüyle nesneleri hareket ettirebilme, telepati, beden dışı deneyimler, duru görü gibi açıklanamayan olayların tümü, bunları yöneten temel ilkeleri bildiğimiz takdirde açıklanabilirler. Yani bir paranormal olaylar var ve bu paranormal olayları biz illa bilimsel perspektiften yaklaşarak yeterli düzeyde sorgularsak ve tabi doğru hipotezleri geliştirebilirsek bu fenomenleri de açıklayabiliriz diyor. Evet, bunun dışında şimdi devam edelim. Model kavramını sorguluyor. Model kavramı genellikle insanın elindeki verilerin tümünün düzgün, şık ve özlü bir paketin içinde oturan kuramsal bir yapıyı belirtir. İyi bir modelde yapının öğelerinin veya bileşenlerinin davranışları da önceden bilinebilir. Bu modelin geçerliliğini göstermek için bir testtir. Halihazırda kabul edilmiş fizik yasalarını ihlal etmeyen, yani kimsenin nasırına basmayan ve sıkıntı yaratmayan bir modelde iyi olur. Mevcut bilgilerin sınırlarına yaklaşsa da sunduğun modelin bu koşullara uyduğuna inanıyorum diyor. Ama modelde nihayetinde bir modeldir. Mutlak gerçeklik değildir. Model bir yakınsamadır yani.
Ve ufukta yeni bilgiler belirledikçe modellerde değişikliklerden geçmek zorunda kalır. Ve bir model tüm fenomenleri açıklamaya başladığında yeni bir modelin oluşturulması gerekir. Açıklayamamaya başladığında yani. Açıklayamadığı şeyler oldukça demek ki model tabanlı yaklaşım üzerinden bir modelimiz var. Ve bu modelde yeni şeyleri farklı bazı sorular açıklıyor ve bazı soruları açıklayamıyor. Açıkladığı bir bölge var. Fakat yine yeni sorular geldikçe açıklayamadığı kısımlar da oluyor. Bu açıklayamadığı kısımlar üzerinden ne yapacağız? Yeni bir modele geçmemiz lazım değil mi? Farklı bir modeli burada kurmamız lazım. Belki bunun sınırları nedir? Daha fazla fenomeni açıklıyor. Fakat yine bunun da açıklayamadığı durumlar mevcut olacaktır. Dolayısıyla böyle gide gide en sonunda bir sonsuza, yani sonsuz demeyelim de bir şey var. Regresyon var yani. Sürekli bir sıçrama. Sıçrama ve sürekli gelişme ve yakınsama durumu söz konusu. Peki şimdi mevcut bilgilerin sınırlarına çok yaklaşılsa da modelin koşullara uyduğuna inanıyorum diyor. Zaten o sınırları birazcık zorlamaktan zarar gelmez. Modelde nihayetinde model. Şimdi görecelik kuramından bahsetmiş. Gözlenen ne olursa olsun onu başkalarınınkinden farklı olabilecek bir altyapıda gözlediğimiz olaylarla ilgili anlamlı ölçüm ve sonuçlar elde etmek için altyapılarımızı mutlaka karşılaştırmamız gerektiğini vurgular diyor. Kuantum kuramı ise moment ve konum gibi bazı şeyleri bir arada çok doğru biçimde ölçmenin mümkün olmadığını, çünkü deney yapanın bilincin deneyin ta kendisiyle etkileşime girdiği, tabi bu yaygın yoruma dayanıyor, öne sürer. Yani bir deneyi yapan kişinin tutumu o deneyin sonucunu etkileyebilir. Bu ciddi bir meseledir. Çünkü şuurun ne olduğunu açıklayamadığımız sürece yapılan deneyler hep şüpheli kalacaktır. Yani burada da ölçüm probleminden bahsediyor. Yine daha önceden de değinmiş olduğumuz. Ve işin içine bilinç de dahil oluyor diyor ve bizim bilinci bir şekilde çözmemiz lazım gerektiğini söylüyor. Şimdi şuur nedir? Evet, soru bu. Şimdi bu kitabı okurken pek çok şekil görecek ve bu kitabın teknik, hatta bilimsel bir kitap olduğu üzerinde olacaksınız diyor. Yok, matematik, evet. Matematik konusunda da böyle bir formel bir dili yok bu kitabın. Yani o açıdan daha çok felsefi ağırlıklı bir kitap. Evet, sonra devam edelim. Evet, burada entropiden bahsediyor. Tekrar doğuş. Şimdi burada fenomenleri açıklamış. Bilinmeyen fenomenlerden. Mesela tekinsize fenomeni demiş. Poltergeist, psikokinezi, beden dışı deneyimler, hayaletler, telepati, ruhsal şifa, kendiliğinden mistik deneyimler gibi olaylarla ilgili bilgiler. Yani spiritüalist akımlarında daha çok ilgilendiği bilgiler. Mantıklı bir düzene konuldukları takdirde bu fenomenlerin düzeyi giderek yükselen bir şuur halinin tezahürleri olduğunu göstermektedir. Yani bu fenomenlerin hepsi diyor ki yüksek bilinç düzeyleriyle ilişkilidir diyor. Biz bilinci anlamlandıramadığımız için bunları da yatsıyoruz. Bunların gerçekliğini yatsıyoruz diyor.
Örneğin tekrar doğuş konusu yani reenkarnasyon. Bu konu etrafında dönen büyük tartışmayı kesinlikle dikkate almadan işleyeceğim diyor. Böyle yapmanın iki nedeni var. Birincisi insan kendisini doğru şuur düzeyine çıkarınca bu bilgiyi kendi başına da edinebilir. İkincisi enerjinin kapalı bir sistem içinde kaybolmayacağını biliyoruz. Evet yine burada bir enerji tanımına girmiş. Enerjinin korunumundan bahsetmiş yani enerji. Bu tabi farklı formlarda da olabilir. Her türlü formdaki enerjiyi kastediyor. Kapalı demiş ve nedir? Korunumlu. Temel fizik yasaları üzerinden gidiyor. Yorumlara yani felsefi bakış açımızda yine bilimsel temeller üzerine kuracağız bir noktada. Evet. Kapalı bir sistem içinde kaybolmayacağını biliyoruz enerjinin. Yaşam fenomeninde temel karakteristiği şeylerin yavaşlayıp durmaya yönelik genel eğilimiyle çatışmasıdır. Yani yüksek düzeyde bir düzene sahip olan bir sistem. Evet burada yine ikinci kavramda entropi. Tekrar dönüp dolaşıp tekrar entropi kavramına geliyoruz. Yüksek düzeyde bir düzene sahip olan sistem enerjiyi dağıtarak düzensizlik durumuna doğru yavaşlayıp durma eğilimindedir. Yani entropi artar. Enerji yüksek enerjiden yüksek entropiye doğru gidiş vardır diyor. Enerji yani düzeni temsil eder. Düzenden düzensizliğe doğru gidiş. Peki. Yani mesela bir kap var elimizde. Burada şu kısımda diyelim gaz var. Herhangi bir gaz olabilir. Hidrojen gazı diyelim. Bu kısım boş. Sen buradaki perdeyi duvarı kaldırırsak biz ne olur? Bu yayılır değil mi? Yani başlangıçta entropisi düşükken daha yüksek bir entropiye doğru evrilir. Veya işte yumurtanın kırılmasına örnek verebiliriz. Yumurta düzenli bir haldeyken yere düştü, kırıldı, parçalarına ayrıldı ve daha yüksek bir entropi durumuna geçti. Yani sistemin iç durumlarının, mikro state'lerinin yani mikro durumlarının nedir? Sayısıyla ilişkili aslında entropi. O alabileceği olasılıklarla. O mikro durumların içerisinde alabileceği olasılıklarla. Belirli bir hacim içerisinde tabii gerçekleşiyor bu. Bu da karmaşıklıkla ilişkili. Sistemin karmaşıklık seviyesiyle ve düzensizlik seviyesiyle ilişkili. Örneğin insan bedenini ele alalım diyor. Canlı kalabilmek için yemek yememiz gerekir. Peki ne yeriz? Hayvansal, bitkisel ve mineral ürünler. Peki bunlar nereden geliyor? Bitkiler veya otlar gezegenimizin toprağından uygun mineralleri alırlar. İçlerine düzen koyarlar ve bitkinin canlı hücrelerini oluşturacak moleküller olarak düzenlerler. Bu hücrelerin bazıları bizim sindirim sistemimizde sindirilebilir. Bazıları sindirilemez. Bizler ve diğer bitki yiyen hayvanlar bitki materyalini yiyerek bunu daha karmaşık bir molekülde yani ette bulunan bir proteine doğru düzenleriz. Evet. Yani biz burada düzenliğimizi artırırız yemek yiyerek, enerji alarak ve entropiye karşı geliyoruz. Aslında canlılığın temeli negatif entropi. Nejentropi olmuş oluyor. Evet. Bedenimiz fazladan kopyalarını oluşturmak için gereken bilgileri içeren kromozomlarımızın DNA'sı son derece dengeli maddelerdir. DNA çok yüksek seviyede bir düzen içeriyor. Aynı bizim beyinlerimiz de öyle, nöronlarımız da öyle. Nöron yapılarımız, sistemlerimiz. Bu sistemde büyük hatalara yani iki burunlu üç bacaklı gibi insanlara çok az rastlarız.
Fiziksel özelliklerimiz en ince ayrıntılarına kadar kromozomlarımızda güvenli bir şekilde saklanır. Bu da bilginin korunumuyla ilgili. Yine aynı şekilde yine farklı bir diğer bir korunum yasasına gelelim. Bu da bilginin korunumu. Evet, diyor ki yaşamımızın rastgele mineralleri son derece stabil bir yapıya düzenlediğini. Yani yüksek düzensiz bir seviyedeki materyalleri daha düzenli hale getiriyor ve düzeni çok uzun bir zaman boyunca koruduğunu gösteriyor. Ölene kadar yani. Ölünce ne olur? Düzenleyici yaşam enerjisi gider ve bedenlerimiz hızla ayrışmaya başlar. Değerli bilgiler taşıyan proteinlerimiz 3 gün içinde kötü kokulu maddelere ayrışır. Zamanla bu maddeler de daha basit maddelere ayrışır ve gezegene ondan ödünç aldığımız maddeleri böylece geri veririz. Şimdi bu tabii bedenin bir sonu ama yaşama fiziksel beden dışında bir bileşeni daha vardır. Burada da muazzam miktarda bilgi biriktirip depoladığımızı biliyoruz diyor. Bu bilgi de düzenlenen enerjinin bir parçasıdır. Çocuklukta başımıza gelen olaylar rastgele, bağlantısız, büyüklerin dünyasından arada bir dünyamıza düşen olaylar gibi görünürler. Büyüdükçe olayların ve nedenlerin kalıbını anlamaya başlarız. Yani onlara düzen koyarız. Bu düzen yaşam gücünün canlı bir maddesel bedeni düzenlemek ve bütünleştirmek için mineralleri içine koyduğu düzenin aynısıdır. Bir ömür boyunca insan ömrü farklı düzeylerde çok bilgi düzenler. Evet, bilgiler de bizim hafızamızda veya öğrenme sürecimiz içerisinde beynimizde ne oluyor? Düzenli yapılara dönüşüyor, düzenli enformasyonlara dönüşüyor diyor. Evet, tabii bu içeride tutulan, depolanan, bilgiyi içerisinde tutulan şey nedir? Yani bilgi yine maddesel midir, değil midir? Gibi bir paradoks var yine burada. Bilgi paradoksu var. Kişisel özelliklerimiz ve karakterimiz de dahil olmak üzere yaşamımız boyunca topladığımız bilgiler maddesel olmayan bir varlıktır ve maddesel olmayan bir bizdir. Yani bir kişisel kimliğimiz ve ben algımız bilinçli deneyimlerimiz. Bunlar nedir? Nerededir? Bu konuda bir soru işareti var. Bu nedenle yaşamda bir maddesel ve diğeri de maddesel olmayan iki düzenleyici sistem vardır diyor. Evet. Burada bir dualist görüşte zannedersem. Yani bir madde vardır diyor. Bir de maddesel olmayan. Maddesel olmayan. Burada ikiye ayrılıyor. Evet, ölüm sırasında fiziksel sistemimiz çöker, düzensizlik yerleşirken fiziksel olmayan enerji sistemi de bundan etkilenir. Psişe olarak adlandıracağımız bu sistem bilgiyi düzenler. İşler ve bu bilgi fiziksel bedenimizin dışında depolanır. Psişenin fiziksel bedenden bağımsız var olabileceğini düşünen ve bilen kısımlarımızın muhafaza edilebileceğini öne sürüyorum diyor. Evet, burada fiziksel olmayan psişe kavramını tanımlıyor. Fiziksel bedenin ölümden sonra çözülmeye uğramayan ve bilgi bedeni muhtemelen tüm insanlık tarafından üretilmiş olan ve evrensel zihin olarak adlandıracağım bu büyük bir bilgi deposunun içine emilir diyor. Ancak bu durum çok uzun bir süre içinde gerçekleşir. Bunun olabilmesi için binlerce ya da milyonlarca yıl geçmesi gerekebilir. Yani hiçbir şey kaybolup gitmez. Bilgi bir şekilde
korunmaya devam eder diyor. Fiziksel beden gezegen tarafından gelebilir. Bilgi bedeni de geldiği yere geri gider. Yine burada da bir tümden gelim durumu söz konusu. Düzenlenmiş olan hiçbir enerji kaybolmaz. Bilinci daha çok entropinin azlığıyla, entropiyle ilişkilendiriyor burada tabi. Düzenli bilgi, evrende düzenlenmiş olan bilgi kaybolmaz diyor. Ruhun fiziksel bedenden bağımsızlığını gösteren bir deney. Bunu kitabın ilerleyen taraflarında anlatmış. Yeniden doğuş kavramını kabul etmekte zorlananlara önerim, bu düzenlenmiş bilgi yığını zaman içerisinde sürekli olarak görülen fiziksel bedenin ruhu için yalnızca geçici bir araç olduğunu düşünmeleridir. Evet, yine burada da beyinle beden arasında bir ikilik var. Dualizm söz konusu. Dualizm, bilinç, beden ikiliği. Evet. Bir psişe var, ölümden sonraki bilim. Yani bir ölüm bir sınırdır diyor. Şurada şöyle devam edelim. Şurada ölüm sınırı. Bu noktada biz devam ediyoruz ve bilinçle beden bir arada. Öldükten sonra diyor ki şu dallara ayrılıyor diyor. Bu farklı yola gidiyor, bu farklı yola gidiyor. Burada bilinç. Evet. Tabii bunu iddia ediyor, tamam. Burada bir problem şöyle var. Felsefi görüşlerden bir tanesi bu da zaten. Fakat bu noktada tabii kesin doğru diye bir şey yok. Biz burada ne yapıyoruz? Fikir öne sürüyoruz. Tartışma ortamı gelişsin diye fikirler öne sürüyoruz. Yani illa bu görüşleri kabul etmek durumunda da değilsiniz yani. Burada maksat beyin jimnastiği, fikir jimnastiği yapmak ve beyin fırtınası gerçekleştirmek. Yani tartışmalara zemin hazırlamak daha doğrusu. Evet. Bir süredir fiziksel bedeni olmayan psişe ölümden sonraki dönem sadece fiziksel beden üzerinde elde edebileceği yeni bilgilere ihtiyacı olduğuna karar verirse yeni bir beden edinir ve bedenini aşıp ölene kadar onunla ortaklığına devam eder. Yani reenkarnasyon burada söylüyor. Yani bilincin tekrardan farklı bir bedene geçebileceği ve burada seçip bir metaboyutta farklı olasılıklarda, farklı evrenlerde yer aratacağı ve tekrar farklı bir bedenle bedenleneceği. Yine ölüm döngüsü var. Bu evrende de öldü diyelim. Tekrardan farklı bir evrene geçecek. Tekrardan orada başlayacak. Orada devam edecek. Bu zincirleme gideceğini söylüyor. Evet. Bu tabi geçen bahsettiğimiz kuantum ölümsüzlüğü kavramıyla da bağdaştırılabilir. Orada da bilincin ölümü hiçbir zaman, yani yokluğu diyelim daha doğrusu, deneyimleyemeyeceğini iddia ediyor. İddia eden bir hipotez diyelim. Şimdi ileride göstermeyi diyorum. Yani buna tekamül, yani spiritüalistler de buna ruh göçü diyor, ruh tekamülü diyor. Orada da farklı görüşler var. Kimileri tekrar baştan başlar yaptıklarına göre, işte Hinduizm'de ki reenkarnasyon farklı. Orada hayvanlara, bitkilere, madenlere falan da yani her şeyi bir bilinçli olarak kabul ediyor.
Bütün maddenin özünde bilinç vardır diyor ve orada şuur seviyeleri projeksiyon şeklinde hiyerarşik bir düzen içerisinde bir aradadır gibi. Yani bir piramidin şöyle piramit diyelim, üst bilinçler, alt seviyeli bilinçler, işte hayvanlar, bitkiler hayvanlar, işte o şekilde gidiyor insan. İnsanın üzerindeki daha üst şuurlu varlıklar vesaire. Böyle bu Tanrı'ya kadar ulaşıyor. En üst bilinç Tanrı. En üst bilinçte en alt bilince bütün madde ve aynı zamanda diğer frekanslardaki yüksek boyutlardaki varlıklar kabul ediyor tabii, burada varsayın. Bunlar bir hiyerarşik düzen oluşturuyor diyor. Peki. Evet, şimdi burada bilgiden bahsetmiş. Tabii bilgide doğanın büyük bir depolama hologramında depolanıyor diyor. Burada hologram kavramı çok önemli. Bu hologramı tabii açarız, tartışırız. Hologram, holografik evren. Tabii bilgi depolama aracı bu. Bu bir vasıta aslında. Bu bilgiyi depoluyor. Bilgi depolama sistemi evrensel. Yani her şey kayıt altına bir şekilde alınıyor diyor. Bu evrensel zihin. Akaşik kayıtlar veya işte Tanrı'nın bilinci gibi de yorumlayanlar var. Bilinçaltımızın derinliklerinde kalmış olan malzemeleri yüzeye çıkarmamızı engelleyen bir tür kendini koruma mekanizması, önceki yaşamlarımızı hatırlamamızı önler diyor. Burada hafıza, yani bilinci sürekliliği düzeyinde, yani ölümsüzlük felsefesi kapsamında da tartışılan bir konu. Bilincin sürekliliği var mı? Geçerli mi? Burada da hafıza tabii ki önemli. Neden biz bir sonraki yaşamımızı, madem diyelim öldük, buraya geçtik, önceki hayatımız niye, önceden ne vardı, niye burada bilemiyoruz. Hafıza problemi var. Yani hafıza. O zaman hafızan siliniyor, resetleniyor yani. Bir resetleme söz konusu. Hafızada bir resetleme söz konusu. Tekrar yaşıyorsun. Buna da nasıl izah etmiş İshak Bentov? Şöyle diyelim. Koruma mekanizması demiş. Yüzeye bilginin çıkmasını engelleyen koruma mekanizması. Koruma mekanizması olarak tanımlamış. Çünkü bir şekilde buna uyum sağlaması, yani bu hipotezle çelişmemesi için bir şey geliştirmek gerekiyor. Bir fikir geliştirmek gerekiyor. Bir şekilde hafızamız resetleniyor. Yani önceki hayat deneyimlerimiz, tecrübemiz. Tabii resetlenmediğini iddia edenler de var. Yani önceki yaşamlarını hatırlayanlar. Reenkarnasyon aşamasında. Tabii bunlar ne kadar gerçek, ne kadar değil. Safsata mı, yoksa işte gerçekten de onların belki farklı bir etkileşim oluyor. Farklı bir yanlış hafıza, yanlış bir şekilde hatırlayabilir. Delüzyonel olabilir yani. Ya her şey olası. Peki şimdi fizik fenomenler alanında büyük bir artışa tanıklık etsek de insanların çoğu hala zürafa sendromu denen şeyden müzdarip diyor. Neymiş bu zürafa sendromu dediği? Günün birinde yaşlı bir Bronxlu hayvanat bahçesine gitmeye karar verdi. Alışılmamış hayvanları izleye yürürken bir de bakar ki önünde uzun bacaklar. Kafasını kaldırınca hayvanın bacakları birbirine bağlayan karnını görür. Kafasını daha da kaldırınca boynunu, daha da fazla boynunu, en sonunda bulutların orada bir yerde de kafasını görür. Yok artık der, bu kadar imkansız, böyle bir hayvan yoktur. Böyle söyleyerek zürafaya sırtını döner ve arkasına bir kez bile bakmadan sakin yürümeye devam eder. Tartışmalı alanlara geldiğinde çoğu kişide işte bu zürafa sendromu ortaya çıkıyor. Sendromdan çok etkilenenler birkaç öncü dışında kalan bilim adamlarıdır.
Yani bir yerde araştırmayı pes ediyorsun diyor. Bırakıp yani bu tarz sorgulamaları bırakıp pes ediyorsun diyor. Sorun onların gerçekliği küçücük bir pencereden görüp bu pencerenin çerçevesi içinde kalmaktan hoşlanıyor olmaları. Güvenli yani safe zone. Güvenli bölge oluşturuyorlar kendine. Neydi o? Konfor alanı. Bunları sorgulamak işlerine gelmiyor diyor. Zürafanın kendi pencereleri için hafızalarının almaması yani kapasitenin almaması, kapasitenin genişletmek için ortaya koyduğun hiçbir şekilde emek sarf etmemen, mücadele etmemen, bu sınırlar içerisinde, kendi bilgi sınırlarının içerisinde mutlu ve stabil bir şekilde yaşama olduğunu söylüyor. Böyle bir zürafa sendromu vardır diyor. Zürafanın kendi pencereleri için fazla büyük olduğuna karar verirler ve bu zürafanın sorunudur. Kendileri için ortada büyük bir zürafa bile yoktur. Yani ignore ediyor, önemsemiyor ve sorgulamıyor. Gündelik hayatına devam ediyor. Bu tarz insanlar var diyor. Neyse ki farklı fenomenleri ilişkilendirdiğim şuur düzeyleri kolaylıkla ulaşılabilecek düzeyler. Yani biraz vakit ve çaba harcayan birisi benim açıklamalarıma bile ihtiyaç duymayabilir diyor. Amaç burada tabii tetiklemek. Bunu bizi rahatsız etmesi, tetiklemesi ve bilgi arayışımıza, felsefi sorgulamamıza sürekli devam etmek. Bu yeni pencereleri, yeni kapıları açmak. Evet, şimdi giriş böyleydi. Şimdi burada bir ara verelim, yani duralım ve sonra devam ederiz. Evet, dinlediğiniz için, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tartışmayı, yani bu süreci beğendiyseniz yine yorumlarda yazarsınız. Ve bunun üzerinden de yani bu şekilde daha tabii ki de şu an ilk bir deneme olduğu için biraz sıkıcı da gelebilir size. Bilmiyorum yani. O yüzden bunu daha eğlenceli hale nasıl getirebiliriz veya nasıl ilginizi çektiyse tabii daha iyi bir noktaya nasıl getirebiliriz ona bakarız sonra. Tamam. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler.